Merhaba koçlar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 24 Temmuz 2025 tarihinde Aslan Burcu'nda 2 derece 8 dakikada saat 22.12'de bir yeni ayımız var. Bu Aslan Burcu'ndaki güçlü yeni ay sizin 5. evinizi aydınlatıyor. Bu ev aşk, yaratıcılık, sahneye çıkmak, çocuklarla ilgili konular ve hayattan keyif alma becerinizle ilgilidir. Bu yeni ay içinizdeki o yaratıcı, cesur ve coşkulu çocuğu yeniden uyandırmak istiyor. Güneş ve ayın Plüto'ya karşıtlığı ise sosyal çevreler, arkadaş grupları ve ait olduğunuz topluluklarla aranızda bazı güç mücadelelerine işaret ediyor. İç sesiniz sizin kalbinizin peşinden gitmeye çağırırken çevreniz üzerinizde baskı kurabilir. Sizi kıskanan ya da başarılarınızı kontrol altında tutmak isteyen figürlerle yüzleşebilirsiniz. Bu hem kişisel yaratıcılığınızı ortaya koymak hem de kendi otoritenizi ilan etmek adına oldukça dönüştürücü bir dönem. Yeni ay Koç burcunda kavuşan Satürn ve Neptün'den de destek açısı alıyor. Sizin burcunuzda Satürn ve Neptün. Bu iki gezegen bir yandan hayallerinizi yapılandırma gücü verirken diğer yandan da içsel olarak olgunlaştırıyor. Sezgilerinizi disiplinli adımlara dönüştürme şansı elde edebilirsiniz. Özellikle sanatsal projeler, çocuklarla ilgili girişimler ya da kalpten gelen hedeflerde idealist ama sağlam temeller atabilirsiniz. İkizler Burcu'ndaki Uranüs'ün desteğiyle zihinsel açıdan üretken olacaksınız. İletişim, yazı, eğitim, dijital medya ya da kısa yolculuklar arayıcılığıyla ani ama olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Beklenmedik bir teklif, sürpriz bir fikir ya da yeni bir işbirliği gündeminize gelebilir. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı gerilimli açılar da var. Mars Başak Burcu'nda ve Güney Ay düğümüyle kavuşumda günlük yaşamınızda ve iş düzeninizde geçmişten gelen bazı kalıplarla sizi yeniden yüzleştirebilir. Fazla mükemmelliyetçilik, aşırı eleştiri ya da kontrol etme arzusu bu dönemde enerjinizi düşürebilir. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü sizi teslimiyete, sezgilere ve içsel şifaya yönlenmeye davet ediyor. Her şeyi mantıkla çözmeye çalışmak yerine biraz daha iç sesinize güvenmenizin tam zamanı. Mars ile Venüs arasındaki kara açı özellikle aşk hayatınızda iletişim krizlerine ve karşılıklı anlaşılmamaya sebep olabilir. Partnerinizle fikir ayrılıkları yaşamanız mümkün. Merkür ile Lilith arasındaki kara açı ise özellikle çocuklar, hobiler veya özel ilişkilerde bastırılmış duyguların, içsel kızgınlıkların dile dökülmesine neden olabilir. Sevgili yükselen koçlar, bu yeni ay size kalbinizin peşinden gitme cesaretini veriyor. Ama sahneye çıkmadan önce hangi rollerin artık size hizmet etmediğini fark etmeniz gerekiyor. Kendi merkezinizde kalarak hem yaratıcı potansiyelinizi ortaya koyabilir hem de sosyal baskılardan özgürleşebilirsiniz. Kendinize izin verin, bu sefer alkış başkalarından değil, kendi yüreğinizden gelsin. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 24 Temmuz 2025 tarihinde Aslan Burcu'nda saat 22.12'de 2 derece 8 dakikada bir yeni ayımız var. Bu Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay haritanızın 4. evinde, yani ev, yuva, aile, kökler ve içsel güvenlik alanınızda etkili oluyor. Bu yeni ay sizlere ailevi konularda yeni bir sayfa açma, taşınma, yerleşim planları yapma ya da geçmişten gelen duygusal kalıplarla yüzleşip şifalanma fırsatı sunuyor. Aslan Burcu burada sizden benim alanım, benim kuralım demenizi istiyor. Aile içindeki dinamiklerde kendi otoritenizi kurmanız gerekebilir. Güneş ve Ay'ın Kova burcundaki Plüton'a yaptığı karşıtlık özellikle iş aile dengesi, kariyer hedefleriyle özel yaşamınız arasında gerilimler getirebilir. Üst düzey yöneticiler, ebeveyn figürleri ya da aile büyükleriyle yaşanabilecek güç savaşlarına, manipülasyonlara sebep olabilir. Ancak unutmayın, bu süreç sizi bastırmak için değil, güçlendirmek için çalışıyor. Satürn ve Neptün ise Koç burcunda yeni aya destekleyici bir üçgen açı yapıyor. Bilinçaltınızda sizi sınırlayan eski inanç kalıplarını dönüştürmek ve ruhsal olarak daha sağlam bir zemine
oturtmak için çok değerli bir zaman dilimi. Sezgileriniz size önemli sinyaller verebilir. İçsel bir yapı kurma arzunuz artarken bu duygusal temeli sağlamlaştıracak kararlar alabilirsiniz. Uranüs'ün yeni aya yaptığı bir 60'lık açı var. Özellikle maddi güvence konularında ani farkındalıklar yaratabilir. Ev alım, satımı, aileden gelen miraslar, yatırımlar veya evde yapılacak ani değişiklikler gündeme gelebilir. Geçmişe dayalı korkular yerine gelecek vizyonunuza odaklanmanız gereken bir zamandasınız. Ancak Başak Burcu'ndaki Mars ile Güney Ay düğümünün kavuşumu aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda eski kalıpların yeniden tetiklenmesine neden olabilir. Eski bir aşk gündeme gelebilir ya da aşırı eleştirel bir tutum yüzünden sevgi enerjiniz sekteye uğrayabilir. Bu dönemde mükemmeliyetçilikle değil, anlayışla ilerlemelisiniz. Mars'ın Venüs'e yaptığı kare açı yakın çevrenizle iletişimde gereksiz alınganlıklar ya da duygusal tepkilere yol açabilir. Sözlerinizi seçerken dikkatli olmanızda fayda var. Aynı zamanda Merkür ile Lilith arasında bir kare açı var. Aile içi konuşmalarda eski bir kırgınlığın gün yüzüne çıkabileceğini gösteriyor. Bastırılmış duygular dile dökülebilir. Sevgili yükselen boğalar, bu yeni ay sizin için hem iç dünyanızı güçlendirme hem de yaşam alanınızı yeniden yapılandırma zamanı. Ev değişikliği, yerleşim planları, aileyle ilişkiler ya da içsel şifa süreçleri bu dönemde ön plana çıkar. Unutmayın, gerçek güvenlik dış koşullarda değil, kendi merkezinizde, iç sesinizle kurduğunuz bağda saklı. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 24 Temmuz 2025 tarihinde Aslan Burcu'nda 2 derece 8 dakikada saat 22.12'de bir yeni ayımız var. Bu Aslan Burcu'ndaki yeni ay sizin doğum haritanızda 3. evinizde meydana geliyor. Bu ev iletişim, eğitim, yolculuklar, kardeşler, zihinsel aktivitelerle ilgili, bir de sosyal medya ile ilgili. Bu yeni ay ile birlikte zihinsel enerjiniz tazeleniyor. Kendinizi ifade etme gücünüz artıyor. Yazmak, konuşmak, öğretmek ve öğrenmekle ilgili yeni başlangıçlara hazır olmalısınız. Yeni ay Kova burcundaki Plüton'la karşıtlık yaparken sizi fikirlerinizi savunurken daha stratejik ve derin düşünmeye zorluyor. İnandığınız bir düşünceyi savunurken karşıt fikirlerle yüzleşebilir, ikna gücünüzü güçlendirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu karşıtlık özellikle kardeşler, kuzenler veya yakın çevrenizde ilişkilerde güç oyunlarını ya da duygusal manipülasyonları gündeme getirebilir. Ancak burada gizli olan mesaj zihinsel gücünüzü dönüştürmek ve daha etkili bir iletişim kurmak üzerine kurulu. Satürn ve Neptün ise Koç burcunda bu yeni ay döneminde yeni aya destek veriyor ve sosyal çevrenizde sorumluluk alarak hayallerinizi yapılandırabileceğiniz bir zamanı gösteriyor. İdeallerinizi sağlam bir temele oturtabilir, ruhsal farkındalığınızı somut hedeflere dönüştürebilirsiniz. Özellikle topluluk önünde konuşmak, bir proje başlatmak ya da bir eğitim vermek istiyorsanız bu dönem sizin için oldukça destekleyici. Uranüs'ün yeni aya yaptığı 60'lık bir açı var. Zihinsel anlamda yepyeni farkındalıklar getirebilir. Daha önce aklınıza gelmeyen bir fikirle parlayabilir. Ani bir haber ya da teklif alabilirsiniz. Teknolojik konular, dijital medya, yayıncılık ya da sosyal medya alanında yeniliklere açık olmalısınız. Ancak Başak Burcu'ndaki Mars Güney Ay düğümüne kavuşacak. Ailevi meselelerde ya da ev yaşantınızda geçmişten gelen bazı gerilimleri yeniden gündeme taşıyabilir. Ev içinde tartışmalar, mükemmeliyetçilik ya da fazla eleştirel yaklaşımlar duygusal gerginliğe yol açabilir. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü ise size mesleki vizyonunuza ve ruhsal amacınıza odaklanmaya çağırıyor. Hangi duygusal yüklerin sizi engellediğini fark etmeniz gerekiyor. Mars ile Venüs arasında bir kare açı var bu yeni ay esnasında. Özellikle aile içindeki kadın figürleriyle ya da evdeki dekorasyon, yerleşim gibi estetik detaylarla ilgili
çatışmalara işaret edebilir. Merkür ile Lilith arasındaki kare ise yakın çevrenizde olan konuşmalarda bastırılmış öfkenin ya da eski bir yaranın yeniden ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Sözlerinize dikkat etmeniz gereken bir dönem. Sevgili yükselen ikizler, bu yeni ay size zihinsel bir sıçrama imkanı sunuyor. Konuşun, yazın, öğrenin, öğretin. Ancak bunu yaparken eski kalıplarınızı da sorgulayın. Gerçek özgürlük fikirlerinizi yüksek sesle söylemek değil, içsel gücünüzle onları şekillendirebilmekten geçiyor. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 24 Temmuz 2025 tarihinde Aslan Burcu'nda 2 derece 8 dakikada ve saat 22.12'de bir aslan yeni ayımız var. Sizin doğum haritanızda 2. evinizi etkiliyor. Bu ev maddi kaynaklar, özdeğer, güvence, para kazanma yöntemleri ve sahip olduklarınızla ilişkilidir. Değer yargılarınızla ilişkilidir. Bu yeni ay maddi anlamda yeni bir dönemi başlatabilir. Ancak aynı zamanda paraya, değer duygunuza ve sahip olduklarınıza dair inançlarınızı da derinden sorgulatabilir. Aslan Burcu'ndaki Güneş ve Ay kavuşumu sizi hem kendinize hem de kazançlarınıza dair daha gururlu, daha çok özgüvenli bir duruşa davet ediyor. Ancak bu kavuşuma karşıt açı yapan Kova Burcu'ndaki Plüton, ortaklık para meselelerinde, kredi, borç, miras gibi konularda sizi bazı zorluklarla yüzleştirebilir. Maddi kontrolü elinizde tutmak isterken dışsal koşullar ya da başkalarının kaynaklarıyla olan ilişkileriniz dönüşüm yaratabilir. Bu bir tür güç savaşı olabilir ama asıl amaç sizi daha sağlam temellere oturtmak. Yeni ay Koç burcunda kavuşum yapan Satürn ve Neptün'den de destekleyici bir açı alıyor. Kariyer hedefleriniz açısından önemli bir yapılandırma sürecini başlatıyor. Maddi konularda yeni kararlar alırken bu kararların sizi toplumsal konumunuza, mesleki duruşunuza ve uzun vadeli ideallerinize yaklaştırmasına dikkat etmelisiniz. Özellikle sezgisel yönünüzü mesleğinize entegre edebilirsiniz. Bu dönem kalıcı başarılar elde etmeniz mümkün. İkizler Burcu'ndaki Uranüs'ün bu yeni ay yaptığı sekstil açı ise bilinçaltınızda gizli kalan düşünce kalıplarını aniden fark etmenizi sağlayabilir. Sürpriz bir destek, beklenmedik bir içgörü ya da manevi farkındalık maddi yaşamınızda yeni bir pencere açabilir. Fakat dikkat etmeniz gereken bazı gerilimli açılar da var. Özellikle Mars ve Güney Ay düğümü Başak Burcu'nda kavuşuyor. Yakın çevreniz, kardeşler, komşular ya da yazılı sözlü iletişimde agresyona dikkat etmeniz gerekir. Fazla eleştirel ya da detaycı yaklaşımlar hem zihinsel yorgunluk hem de iletişim krizleri yaratabilir. Kuzey Ay düğümü ise size daha sezgisel ve kapsayıcı bir bakış açısına yönlendirmek istiyor. Mantığı bırakın demiyorum ama duyguyu göz ardı etmemeniz gereken bir zamandasınız. Mars ve Venüs arasında bir kare açı var yeni ay esnasında. Sözlü tartışmaların ya da duygusal çatışmaların harcamaların üzerinden tetiklenebileceğini gösteriyor. Maddi konulardan yani özellikle para, estetik, alışveriş ya da ilişkilerde dengenizi korumanız zor olabilir bu konularda. Merkür ile Lilith arasında bir kare açı var. Maddi güvence ihtiyacıyla duygusal tatmin arasındaki çelişkilere dikkat çekiyor. Gerçekten neye değer veriyorsunuz sorusunu size tekrar sorabilir. Sevgili yükselen yengeçler, bu yeni ay size değerlerinizi yeniden tanımlama, kendi kazanç modelinizi oluşturma ve öz değerinizi hatırlama çağrısı yapıyor. Kendi değerinizi bildiğinizde dış dünyanın da size verdiği değer zaten dönüşecektir. Bu süreçte içsel gücünüzü ekonomik alanda ortaya koymaktan çekinmeyin. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 24 Temmuz 2025 tarihinde Aslan Burcu'nda, sizin burcunuzda 2 derece 8 dakikada saat 22.12'de bir yeni ayımız var. Bu gerçekleşecek olan yeni ay sizin için yılın en önemli gökyüzü olaylarından biri. Güneş ve Ay'ın Aslan Burcu'nda kavuşması adeta sahnenin ışığını üzerinizde çeviriyor. Hayatınızda önemli bir dönüm noktasındasınız. Kendinizi yeniden tanımlayabilir,
dış dünyaya nasıl bir izlenim verdiğinizi gözden geçirebilir, büyük bir kişisel dönüşüm başlatabilirsiniz. Bu yeni ay tam olarak kişisel gelişim, görünüm, duruş, sağlığınız ve yaşam tarzınızla ilgili. Yeni bir imaj, cesur bir karar, kişisel bir başlangıç ya da ilişkilerde yeni bir duruş sergilemek için güçlü bir enerji var. Ancak bu parlak gökyüzünün bir de derin etkisi var. Kova burcundaki Plüton bu yeni aya karşıt açı yapıyor. Bu da özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar ya da yakın temas halinde olduğunuz kişilerle güç mücadelesine, baskılara ya da kontrol ihtiyacına dikkat çekiyor. Karşıtlıklardan korkmanıza gerek yok. Plüton burada sizi dönüştürmeye çalışıyor. Gerçekten kim olmak istiyorsun sorusuna dürüstçe cevap vermenizi istiyor. İlişkilerinizde fazla mı verici oldunuz? Ya da fazlaca egonuzun peşinden mi gittiniz? İşte bu yeni ay size dengeyi kurmayı ve yeniden doğmayı teklif ediyor. Koç burcundaki Satürn-Neptün kavuşumu da bu yeni aya üçgen yapıyor. Bu destek özellikle uzak hedeflerinize, akademik planlarınıza, ruhsal yolculuğunuza ve inançlarınıza dair sağlam bir temel kurmanızı sağlayabilir. Hem sezgilerinizi hem mantığınızı dengeleyerek uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Ruhsal olarak olgunlaşabileceğiniz, ilham aldığınız insanlarla bağ kurabileceğiniz bir dönem. Uranüs'ün İkizler Burcu'ndan yaptığı destek açısı ise sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız ya da dijital platformlar üzerinden beklenmedik fırsatlar sunabilir. Topluluklar içinde daha fazla görünür olabilir. Sürpriz desteklerle ilerleme kaydedebilirsiniz. Sosyal medya, iletişim, teknoloji ve eğitim alanlarında beklenmedik başarılar gündeme gelebilir. Ancak Başak Burcu'ndaki Mars ile Güney Ay düğümü kavuşacaklar. Özellikle para konularında geçmişten gelen bazı sıkıntıları veya alışkanlıkları tetikleyebilir. Harcamalarınıza dikkat etmeniz, maddi konularda daha stratejik davranmanız gerekebilir. Özdeğer duygunuzu dış kaynaklardan değil, içsel gücünüzden beslemelisiniz. Mars ile Venüs arasında da bir kare açı var bu yeni ay esnasında. Aşk hayatınızda da bazı gerilimlere yol açabilir bu. Karşılıklı beğenilerle başlayan ilişkiler bir anda ego çatışmasına da dönebilir. Özellikle ani tepkilerden, gereksiz tartışmalardan uzak durmanız faydalı olacaktır. Merkür ile Lilith arasında da bir kare açı var. Sizi bastırdığınız ifadeleri dışa vurmanız için zorlayabilir. Ancak bunu yaparken kırıcı değil, yapıcı olun ne olur. Sevgili yükselen aslanlar, bu yeni ay sizin için yeniden bir doğuş zamanı. Kendinizi yeniden keşfedin, ışığınızı cesurca yansıtın ama bunu yaparken başkalarının varlığını da unutmayın. Güçlü durun ama katılaşmayın. Bu gökyüzü sizi hem parlatmak hem de derinleştirmek istiyor. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 24 Temmuz 2025 tarihinde Aslan Burcu'nda 22:12'de ve 2 derece 8 dakikada bir yeni ayımız var. Bu Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay sizin 12. evinizi etkiliyor. Bu alan bilinçaltınızı, içsel dünyanızı, inzivayı, kapanışları, kayıpları ve ruhsal arınmayı temsil eder. Bu yeni ay dış dünyada görünür olmayan ama ruhsal anlamda çok güçlü bir süreci başlatıyor. Bitişler, kabullenişler ve içsel yenilenmeler söz konusu. Bu dönem bir tür içsel temizlik, geri çekilme sürecini tetikleyebilir. Belki bir dönemin kapanışı yaşanıyor. Belki de artık sizi yormuş ve anlamını yitirmiş bazı konuları bırakma zamanınız geldi. Ruhsal olarak güçlenmek, geçmişle yüzleşmek ve arınmak adına bu yeni ay sizden içe dönmenizi talep ediyor. Ancak bu içsel yolculuk kolay bir yüzleşme olmayabilir. Çünkü bu yeni aya Kova burcundaki Plüton karşıtlık yapıyor. Bu açı özellikle sağlık, iş ortamı, çalışma arkadaşları ya da günlük rutininizde bazı krizleri beraberinde getirebilir. Bastırdığınız öfke, kontrol ihtiyacı ya da takıntılı düşünceler fiziksel olarak sizi zorlayabilir. Plüton burada sizi dönüştürmeye çalışıyor. Hem zihinsel hem fiziksel olarak artık size hizmet etmeyen kalıpları bırakmalısınız.
Koç burcundaki Satürn Neptün kavuşum bu yeni aya üçgen açı yapıyor. Özellikle kriz yönetimi, borçlar, içsel korkular ve ruhsal farkındalıklar üzerinden size güçlü bir yapı kurma şansı veriyor. Derinleşiyorsunuz. Özellikle terapi, şifa çalışmaları, meditasyon ya da ruhsal inziva gibi alanlarda önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Bu sessiz ama güçlü bir içsel sıçrama zamanı. Uranüs İkizler Burcu'nda ve yeni aya güzel açılar yapıyor. Kariyer yaşamınızda, toplum önünüzdeki duruşunuzda sürpriz açılımlar getirebilir. Hiç beklemediğiniz bir teklif, aniden beliren bir hedef size büyük bir değişim kapısını aralayabilir. Ancak bu gelişmelerin ortaya çıkması için önce içinizdeki yükleri bırakmalısınız. Ancak Başak Burcu'ndaki Mars Güney Ay düğümüyle kavuşuyor ve sizi bireysel öfkenizle yüzleştirecek. Bastırılmış duygular, mükemmeliyetçi yaklaşımlar ya da sürekli sizi yoran, size hizmet etmeyen tavırlar artık sizi yıpratıyor olabilir. Bu yeni ayda hem fiziksel sağlığınıza hem de ruhsal dayanıklılığınıza dikkat etmelisiniz. Kuzey Ay düğümü sizi başkalarıyla işbirliği yapmaya ve empati kurmaya davet ediyor. Mars ile Venüs arasındaki kare açı İş, özel hayat dengesinde bazı gerilimler yaratabilir. Ayrıca maddi konular ya da öz değerle ilgili sorgulamalar da bu dönemde tetiklenebilir. Merkür ile de Lilith arasında bir kare açı var. Sizi içsel olarak bastırdığınız öfkeyi dile getirmeye yöneltebilir. Ancak bu ifadeyi yaparken zarar verici değil, dönüştürücü bilgi kullanmanız çok önemli. Sevgili yükselen Başaklar, bu ay sizin için bir içsel uyanış ve arınma zamanı. Belki herkes sizi dışarıdan sessiz ve sakin görecek ama siz içinizde bir dağ gibi yükseliyor olacaksınız. Derinleşin, bırakın ve yeniye yer açın. Sizi özgürleştiren bir kapanış aslında en büyük başlangıçtır. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 24 Temmuz 2025 tarihinde Aslan Burcu'nda saat 22.12'de 2 derece 8 dakikada bir yeni ayımız var. Bu sizin 11. evinizde. Bu alan arkadaş grupları, sosyal çevre, gruplar, topluluklar, projeler ve gelecek planlarıyla ilgilidir. Bu yeni ay size artık hangi hayalin peşinden gitmek istiyorsunuz diye soruyor. Sosyal çevrenizi yenilemek, yeni bir projeye başlamak ya da geleceğe dair umut tazeleyen kararlar almak için harika bir zaman dilimi. Yeni ayın Aslan Burcu'nda olması sizi daha görünür kılmak, kendi ışığınızı topluluklar içinde yansıtmak ve liderlik etmeniz için cesaretlendirecek. Ancak bu parıltılı enerjinin karşısında Kova burcundaki Plüton var. Bu da gösteriyor ki bireysel arzularınız ile topluluğun çıkarları arasında bir denge kurmak zorunda kalabilirsiniz. Belki de bir arkadaşlık ya da bir grup içindeki güç dinamikleri sizi zorlayacak şekilde gündeme gelebilir. Bu dönemde bazı arkadaşlıklar sonlanırken sizi daha çok destekleyen yeni çevrelerle bağ kurmanız da olası. Güç savaşlarına girmeden kendi gücünüzü fark ederek ilerlemek yeni ayın sizden istediği dönüşüm anahtarı olacak. Koç burcundaki Satürn ve Neptün kavuşumu yeni aya üçgen açı yapıyor. Bu açı özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar ve uzun vadeli işbirlikleri konusunda daha sağlam adımlar atmanızı sağlayacak. Hayatınıza ruhsal derinliği olan bir partner girebilir ya da var olan ilişkinizde daha yapıcı, sorumlu ve empatik bir sürece geçebilirsiniz. Ortaklı işlerde de uzun vadeli planlar devreye girebilir. Uranüs'ün İkizler Burcu'ndan yaptığı bir destek açısı var. Uzaklarla bağlantılı konular, eğitim, yayıncılık ya da hukuki meselelerde ani ve olumlu gelişmenin habercisi olabilir. Bu alanlardan gelecek beklenmedik fırsatlar sayesinde yeni bir vizyon geliştirebilir, yepyeni bir yöne yönelebilirsiniz. Ancak Başak Burcu'ndaki Mars da Güney Ay düğümüyle kavuşuyor. Bilinçaltınızda biriken öfkeyi ve geçmişte çözülmemiş meseleleri tetikleyebilir. Ruhsal olarak sizi yoran alışkanlıkları bırakmanız gerekebilir. Kuzey Ay düğümü sizi daha üretken, daha yapıcı ve daha şefkatli olmaya davet ediyor. Özellikle ilişkilerde empatiyi elden bırakmamanız
büyük fark yaratacaktır. Mars'la Venüs arasında bir kare açı var. Aşk hayatınızda ve sosyal ilişkilerinizde bazı gerilimlere neden olabilir. Arkadaşla sevgili arasındaki çizgi bulanıklaşabilir. Beklentiler netleşmediği takdirde çatışmalar da doğabilir. Merkür ile Lilith arasındaki kare açı ise grup içinde söylenmemiş sözlerin bir anda patlamasına yol açabilir. Diplomatik yönünüzü kaybetmeden kendinizi net bir şekilde ifade etmeye özen gösterin. Sevgili yükselen teraziler, bu yeni ay sizleri sosyal sahneye çağırıyor. Kimlerle yol yürümek istiyorsunuz? Hangi ideallerin peşinden gitmeye devam edeceksiniz? İşte bu sorulara vereceğiniz yanıtlar önümüzdeki 6 ayın yönünü belirleyecek. İçsel gücünüzle ışığınızı birleştirin, hayallerinizi gerçeğe dönüştürün. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 24 Temmuz 2025 tarihinde Aslan Burcu'nda saat 22.12'de 2 derece 8 dakikada bir yeni ayımız var. Bu Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay sizin 10. evinizi aydınlatıyor. Bu alan kariyer, statü, toplumsal kimlik ve otorite figürleriyle olan ilişkilerinizle doğrudan ilgilidir. Yani bu yeni ay sizi iş hayatınızda ve toplum önündeki duruşunuzda yepyeni bir sayfa açmaya çağırıyor. Bir terfi, yeni bir görev, yöneticilik pozisyonu ya da mesleki anlamda daha görünür olmanızı sağlayacak bir gelişme bu dönemde gündeminize gelebilir. Kendi otoritenizi ilan etmek, başarı hedeflerinize yönelmek ve göz önünde olmak açısından güçlü bir başlangıç zamanı. Ancak bu yeni ay Kova burcundaki Plüton'dan karşıtı kalıyor. Bu da gösteriyor ki kariyer yolculuğunuzda ailevi sorumluluklar, geçmişten gelen yükler ya da özel hayatınızda yaşadığınız bazı krizler üzerinizde baskı oluşturabilir. Bu süreçte hem topluma karşı olan sorumluluklarınız hem de kişisel ihtiyaçlarınız arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Özellikle ebeveyn figürleriyle ya da otorite figürleriyle yaşanabilecek güç çekişmelerine dikkat etmelisiniz. Koç burcundaki Satürn-Neptün kavuşumu yeni aya üçgen yapıyor. Bu da size gündelik yaşamınızı daha bir yapılandırma, disipline etme ve ruhsal anlamda iş hayatınızı daha anlamlı hale getirme fırsatı sunuyor. Sağlıkla ilgili bazı alışkanlıklarınızı değiştirmek, çalışma sisteminizi yeniden organize etmek ve bu süreçte size büyük kazanç sağlayacaktır. İş yerinde daha fazla sorumluluk alabilir ya da mesleki yetkinliklerinizi geliştirecek bir eğitime başlayabilirsiniz. İkizler Burcu'ndaki Uranüs de yeni aya destekleyici açı yapıyor. Başkalarından gelen maddi desteklerde ya da ortak yatırımlarda ani gelişmelere işaret ediyor. Sürpriz fonlar, miras konuları ya da eşinizin maddi kaynaklarında beklenmedik gelişmeler olabilir. Maddi risklere temkinli yaklaşarak bu enerjiyi fırsata dönüştürebilirsiniz. Ancak Mars Güney Ay düğümüyle Başak Burcu'nda kavuşumda. Bu durum sosyal çevrenizde geçmişten gelen bazı ilişkilerin artık sizin enerjinizi tükettiğini gösterebilir. Arkadaşlarınızla aranızda yaşanabilecek fikir ayrılıklarına dikkat edin. Bu süreçte daha faydalı, daha üretken ve sizi geleceğe taşıyacak insanlarla yol almak sizin için önemli. Kuzey Ay düğümü ise size kalpten gelen yaratıcılığa, sevgiye ve ilham dolu üretimlere çağırıyor. Mars ile Venüs arasında bir kare açı var. Kariyer hedeflerinizle özel hayatınız arasında dengeyi kurmanızı zorlaştırıyor. İş yükü nedeniyle aşk hayatınız ya da aile içi ilişkileriniz gerilebilir. Merkür ile Lilith arasındaki karede sizin toplum önündeki duruşunuzla bastırdığınız bazı düşüncelerinizin çatışabileceğinizi gösteriyor. Duygularınızı ifade ederken daha diplomatik olmaya çalışmalısınız. Sevgili yükselen akrepler, bu yeni ay sizi sahneye çağırıyor. Artık daha fazla görünmek, sesinizi duyurmak ve emeklerinizin karşılığını almak istiyorsunuz. Ancak bu yolda ilerlerken geçmişi bırakmak ve kendi gücünüzle yüzleşmek kaçınılmaz. Cesaretinizi toplayın, sorumluluğu alın ve liderlik gücünüzü ortaya koyun. Yeni bir kariyer sayfası sizi bekliyor. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz.
24 Temmuz 2025 tarihinde Aslan Burcu'nda saat 22.12'de 2 derece 8 dakikada bir yeni ayımız var. Bu Aslan yeni ayı sizin 9. evinizde meydana geliyor. Bu ev uzaklar, yüksek öğrenim, akademik süreçler, hukuki meseleler, yurt dışı bağlantıları ve hayat felsefenizle ilgilidir. Bu yeni ay sizleri zihinsel, kültürel ve ruhsal anlamda genişlemeye çağırıyor. Yeni bir eğitim, yeni bir yurt dışı planı ya da hukuki bir sürecin başlangıcı söz konusu olabilir. Aslan Burcu'ndaki bu güçlü yeni ay sizi kendime hangi yüksek hedefi koyuyorum diye sorgulatıyor. Artık daha büyük oynamak, sesinizi daha geniş kitlelere duyurmak, inandığınız bir konuda liderlik etmek isteyebilirsiniz ancak bu parıltılı yeni ay Kova burcundaki Plüton'la karşıtlık yapıyor. Bu da zihinsel kalıplarınız, inanç sistemleriniz ya da eğitimle ilgili bir baskı mekanizmasıyla yüzleşmenizi gerektirebilir. Kendi fikirlerinizi savunurken başkalarının fikirlerini yok saymamaya özen göstermelisiniz. Koç burcundaki Satürn-Neptün kavuşumu bu yeni aya üçgen açı yapıyor. Oldukça yapıcı bir enerji, özellikle yaratıcılık, sahne, çocuklar veya romantik ilişkilerle ilgili uzun vadeli planlar yapmanız için sizi destekliyor. Sanatsal bir üretim, yaratıcı bir proje ya da kalpten gelen bir hedefiniz varsa bu yeni ayla birlikte ciddi bir temel atabilirsiniz. İlham ve disiplin aynı anda sizinle olacak. İkizler Burcu'ndaki Uranüs'ün de bu yeni aya olumlu açıları var. İlişkiler alanınızdan geliyor. Ani tanışmalar, sürpriz ortaklık teklifleri ya da bir partnerin sizi farklı bir bakış açısına yönlendirmesi bu dönemde mümkün. Bu etkileşimler sizi hem zihinsel hem duygusal olarak canlandırabilir. Ancak Başak Burcu'ndaki Mars Güney Ay düğümüyle kavuşuyor. Kariyer alanınızda geçmişten gelen bazı iş modellerinin ya da hedeflerin artık sizi tükettiğini gösteriyor. Belki de sürekli aynı kalıpta ilerlemeye çalışmak artık sizi tatmin etmiyor da olabilir. Kuzey Ay düğümü size Balık burcundaki 4. evinize çekiyor. Yani köklenmeye, duygusal dengeye ve içsel huzura, kariyer hedeflerinizin temelini sağlamlaştırmak, iş dünyanızı onarmak bu dönemde önemli olacak. Mars'la Venüs arasında da bir kare açı var yeni ay esnasında. Özellikle iş özel yaşam dengesinde sizi zorlar. Merkürle Lilith arasındaki karede fikirlerinizi cesurca ifade etmeniz gerektiğini, ancak bunu yaparken sivri dilli olmaktan kaçınmanız gerektiğini vurguluyor. Haklı olabilirsiniz ama bunu nasıl ifade ettiğiniz alacağınız sonucu belirleyecektir. Sevgili yükselen yaylar, bu yeni ay size büyük düşünmenin, inandığınız değerleri savunmanın ve yeni ufuklara açılmanın zamanının geldiğini söylüyor. Eğer şimdi kendinize ben bu dünyada neyi temsil ediyorum diye sorarsanız bu sorunun cevabı önümüzdeki 6 ayı şekillendirecek. Cesur olun, vizyonunuzu genişletin ve kalpten inandığınız yolda adım atın. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Oğlaklar, yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 24 Temmuz 2025 tarihinde Aslan Burcu'nda saat 22.12'de 2 derece 8 dakikada bir yeni ayımız var. Bu yeni ay sizin 8. evinizde meydana geliyor. Bu alan finansal ortaklıklar, miras, nafaka, krediler, borçlar, eşin parası, ruhsal dönüşüm, krizler, kayıplar ve derin bağlarla ilgili bu yeni ay hem maddi hem de manevi anlamda büyük bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Bu dönem ortaklaşa gelirlerle ilgili yeni gelişmelere açık, eşinizin gelirinde bir değişim, vergi, sigorta, bursa ya da kredi başvurularıyla ilgili başlangıçlar ya da yeni finansal stratejiler gündeme gelebilir. Ayrıca borç yapılandırması yapmak, maddi kaynaklarınızı gözden geçirmek için de destekleyici bir zaman dilimi. Ancak bu yeni ay Kova burcundaki Plüton'la karşıtlık yapıyor. Bu sizi öz değeriniz, maddi güvenliğiniz ve kontrol duygunuzla ilgili bazı güçlü dönüşümlere zorlayacak. Kendi gücünüzü başkalarının kaynaklarına bağımlı olmadan
inşa etmeniz gerekebilir. Maddi kontrolü ele almak, manipülasyondan uzak durmak ve krizleri yönetmeyi öğrenmek bu dönemde ana temanız olacak. Koç burcundaki Satürn ve Neptün kavuşumunun yeni aya yaptığı üçgen açı özellikle ailevi meselelerde yapılandırmacı bir süreci başlatıyor. Ev, yuva, aile ilişkileri ya da gayrimenkul konularında daha sağlam adımlar atabilirsiniz. Geçmişten gelen bir duygusal yükü bırakmak, içsel güveni güçlendirmek açısından ruhsal ve psikolojik temizlik için çok kıymetli bir dönem. İkizler burcundaki Uranüs'ün de güzel açıları var yeni aya. Günlük yaşam ve çalışma ortamınızdan destekleyici açılar yapacak. Ani iş değişimleri, farklı bir görev ya da çalışma koşullarınızda beklenmedik ama size fayda sağlayacak değişimler gündeme gelebilir. Ayrıca sağlıkla ilgili teknolojik çözümler yani tedavi yöntemleri ya da alışkanlık değişimleri de bu dönemde gündeme gelebilir. Ancak Mars Güney Ay düğümüyle kavuşumda bu da sizi hayata bakış açınızı sorgulamaya yönlendirebilir. İnançlarınız, dünya görüşünüz ya da akademik hedefleriniz konusunda bazı eski düşünce kalıplarından özgürleşmeniz gerekebilir. Kuzey Ay düğümü Balık burcunda size daha sezgisel, empatik ve manevi bir bakış açısı geliştirmenizi tavsiye ediyor. Mars'la Venüs arasında bir kare açı var yeni ay esnasında. Uzaklarla ilgili planlarınız, eğitim veya seyahatle ilgili hedeflerinizin kariyer sorumluluklarınızla çatışmasına neden olabilir. Merkür ile Lilith arasındaki kare ise kendi içsel korkularınızla yüzleşmeniz gerektiğini gösteriyor. Kontrol etme ihtiyacınızı serbest bırakmak ve siz zihinsel anlamda daha çok özgürleşebilmenizi sağlayacaktır. Sevgili yükselen oğlaklar, bu yeni ay size içsel gücünüzü ve dönüşüm potansiyelinizi hatırlatıyor. Kontrolü bırakmayı, teslimiyeti öğrenmeyi ve maddi manevi kaynaklarınızı derinlemesine yapılandırmayı seçerseniz büyük bir şifalanma ve güçlenme süreci başlatabilirsiniz. Unutmayın, asıl güç krizlerin içindeki bilgeliği görmeyi başarabildiğinizde gelir. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, yeni ay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 24 Temmuz 2025 tarihinde Aslan Burcu'nda saat 22.12'de 2 derece 8 dakikada bir yeni ayımız var. Bu Aslan Burcu'ndaki yeni ay 7. evinizde meydana görüyor. Bu ev ikili ilişkiler, yeni ortaklıklar, evlilikler, açık düşmanlıklar ve danışmanlık alanıdır. Dolayısıyla bu yeni ay sizin için ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Partnerlik, evlilik, iş ortaklıkları ya da bir danışmanlık süreci başlatmak gibi önemli kararlar gündeme gelebilir. Ancak Aslan Burcu'ndaki Güneş ve Ay kavuşumu sizin burcunuzdaki Plüton'la karşıtlık yapıyor. Bu süreçte güçlü yüzleşmeler ve derin dönüşümler kaçınılmaz. İlişkilerde ben ile biz dengesini iyi kurmanız gerekiyor. Kontrolcü ya da manipülatif tutumlardan uzak durmak önemli. Aynı zamanda karşı tarafın üzerinizde baskı kurmasına da izin vermemelisiniz. Koç burcundaki Satürn-Neptün kavuşumu yeni aya bir üçgen açı yapıyor. İletişim, anlaşmalar ve zihinsel süreçler açısından sizi destekliyor. Eğer bir sözleşme, iş ortaklığı ya da ilişki bazlı bir karar almak istiyorsanız bu açılar size hem sezgisel hem de yapısal destek sunacak. Ancak kararlarınızı netleştirirken iç sesinizi duymayı ihmal etmeyin. İkizler Burcu'ndaki Uranüs de bu yeni aya destek açısı atıyor. Aşk hayatınızda veya yaratıcı alanlarda sürpriz gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Aşkta farklı, sıra dışı bir deneyim yaşamak ya da daha önce düşünmediğiniz bir projeye başlamak için sizi motive edebilir. Eğer çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız bu yeni ay bu alanda sürpriz haberler getirebilir. Ancak Başak Burcu'ndaki Mars Güney Ay düğümüyle kavuşumda 8. evinizde, bu da sizi finansal konularda geçmişten gelen yüklerle yüzleştirebilir. Ortak para yönetimi, borçlar, alacaklar, krediler, vergiler dengesinde eski alışkanlıklar artık sizi tüketiyor olabilir. Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü maddi konularda daha manevi ve akışta bir tutum geliştirmeniz gerektiğini söylüyor. Kriz anlarında teslimiyeti öğrenmek bu dönemin anahtarı.
Mars'ta Venüs arasında bir kare açı var bu yeni ay esnasında. Özellikle parasal kaynaklar ya da duygusal paylaşımlar noktasında bazı gerilimleri gündeme getirebilir. Merkür ile Lilith arasındaki kare açı ise iletişim dilinizin zaman zaman sivrilebileceğini ve özellikle duygusal ilişkilerde yanlış anlaşılmalara neden olabileceğini işaret ediyor. Dürüstlükle sabır arasında bir denge kurmak önemli. Sevgili yükselen kovalar, bu yeni ay sizleri ilişkilerde ne kadar ben olarak kalabiliyorum sorusuyla yüzleştirecek. Gerçek bir birlikteliğin özgürlükle değil kontrolle çeliştiğini unutmayın. İçsel gücünüzü tanıdığınızda karşılıklı bağlarda güçlenecektir. Artık kendinize uygun olan ilişkileri seçme, onları daha bilinçli bir zemine taşıma zamanı geldi. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar. Yeni ay özel gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. 24 Temmuz 2025 tarihinde Aslan Burcu'nda saat 22.12'de 2 derece 8 dakikada bir yeni ayımız var. Bu Aslan Burcu'ndaki yeni ay sizin 6. evinizde doğuyor. Bu alan iş hayatınızı, günlük sorumluluklarınızı, hizmet ettiğiniz alanları, sağlığınızı ve rutinlerinizi temsil eder. Dolayısıyla bu yeni ay özellikle iş düzeninizde, çalışma ortamınızda ya da sağlıkla ilgili konularda yeni bir sayfa açmanızı istiyor. Yeni bir iş arayışı, görev değişikliği, ofis içinde statü farklılıkları ya da çalışma şeklinizdeki yenilikler bu dönemde ön planda olabilir. Günlük temponuzu yeniden düzenlemek, sağlığınızı güçlendirmek adına yeni alışkanlıklar başlatmak için destekleyici bir gökyüzü var. Özellikle spor, diyet, detoks ya da yaşam tarzınızı iyileştirecek kararlar alabilirsiniz. Ancak bu yeni ay Kova burcundaki Plüton'la karşıtlık yapıyor. Bu da iş ortamında güç mücadelelerini, gizli rekabetleri ya da kontrol kaybı korkularınızı tetikleyebilir. Beraber çalıştığınız kişilerle aranızda oluşabilecek gerginliklere dikkat etmeli. Duygusal tepkiler yerine stratejik yaklaşmalısınız. Ruhsal anlamda ise bu karşıtlık sizin eski bilinçaltı kalıplarınızı bırakmanız için güçlü bir fırsat sunuyor. Koç burcundaki Satürn ve Neptün kavuşumu bu yeni aya güzel açılar yapıyor. Hem finansal hem de özdeğer alanınızda sizi yeniden yapılandırıyor. Yeni aya yaptığı üçgen açı üretkenliğinizi artırabileceğiniz ve emeklerinizin karşılığınızı daha net alabileceğiniz bir dönemi başlatıyor. Gerçekçi planlar ve sağlam adımlar size kazandıracaktır. İkizler burcundaki Uranüs'ün de yeni aya yaptığı destekleyici açı var. Aile ve ev yaşamınızda sürpriz ama olumlu gelişmeleri tetikleyebilir. Yaşadığınız alanı değiştirmek, ev içi teknoloji ya da konforla ilgili konularda beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Taşınma ya da ev içi düzenlemeler için de uygun bir dönem. Ancak Başak Burcu'ndaki Mars Güney Ay düğümüyle kavuşacak. Tam karşıt evinizde. Bu durum ilişkilerde geçmiş kalıpları, bağımlılıkları ve sorunlu döngüleri artık sonlandırmanız gerektiğini söylüyor. Artık Balık Burcu'ndaki Kuzey Ay düğümü size kendiniz olmaktan vazgeçmeden ilişkide kalabilmeyi öğretiyor. Kendi değerlerinizi yok sayarak kurduğunuz bağlar artık sizi tüketiyor olabilir. Bu yeni ay esnasında Mars'la Venüs arasında bir kare açı var. Özellikle iş ilişkileriniz ve partnerle aranızdaki diyaloglarda zaman zaman gerginlik yaratabilir. Merkür ile Lilith arasındaki kare açı ise iş ortamında fazla konuşmanın ya da dedikoduların size zarar verebileceğini hatırlatıyor. Söyledikleriniz kadar sustuklarınıza da dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Sevgili yükselen balıklar, bu yeni ay sizi hem ruhsal hem fiziksel anlamda arınmaya davet ediyor. Rutinlerinizi, alışkanlıklarınızı ve hizmet ettiğiniz alanları yeniden yapılandırmak için gökyüzü sizi destekliyor. Sağlığınıza ve sınırlarınızı çizmeye daha çok özen gösterdiğinizde hayatınızın diğer alanları da dengeye kavuşacaktır. Verimli bir yeni ay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.